Bakın, bu görmüş olduğunuz video 2023 yılında Çin'de kaydedildi. Bu oyuncağın halatlarından bir tanesi birazdan kopacak ve eğlencenin sonu kötü bitecek. Kimi zaman arkadaşlarımızla eğlenmek, biraz stres atmak için Luna Parklara ya da eğlence merkezlerine gideriz. Ama bazen bu eğlencenin sonu hiç de düşündüğümüz gibi bitmeyebilir. Salıncak kazaları, 360 Discovery kazaları ve belki de en korkuncu roller coaster kazaları. Bu arada roller coaster kazası demişken eminim çoğunuzun aklına Son Durak 3 filmindeki o meşhur dehşet verici sahne gelmiştir. Gerçek hayatta olaylar filmdeki kadar abartılı olmasa da buna benzer kazalar gerçekten yaşanabiliyor. Bugün ise kameraya yakalanan Luna Park kazalarına birlikte bakacağız. Bu arada Luna Parklarla ilgili daha önce bir video daha yayınlamıştım. O videoyu izlemediyseniz sağ üstte çıkan karttan ulaşabilirsiniz. 2025 yılının Nisan ayında Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde bulunan Jatim Park bir de korkunç bir kaza yaşandı. Parkta en çok dikkat çeken oyuncaklardan biri ise Pendulum 360 adı verilen bu dev sarkaçtı. Yolcuları büyük bir hızla yukarı doğru savurup adrenalin yaşatıyordu. Oyuncağa binen 13 yaşındaki bir çocuk havada dönmeye devam ederken yaklaşık 3 tur atıldıktan sonra en üst noktaya ulaşıldı. Bu nokta yerden yaklaşık 10 ile 15 metre yükseklikteydi ve tam o anda çocuğun üzerindeki güvenlik kilidi aniden açıldı. Evet, emniyet sistemi olması gereken şekilde çalışmadı ve kendiliğinden açıldı. Refleks olarak tutunmaya çalıştı. Ancak oyuncak baş aşağı pozisyondayken savruluyordu ve dengesini koruması neredeyse imkansızdı. İzlediğimiz bu kamera kaydında bir süre tutunmayı başardı. Ancak kısa süre sonra kontrolünü kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü. O anlar çevredeki insanlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Peki bu kazanın nedeni neydi? İlk bulgulara göre olayın en büyük nedeni güvenlik sistemindeki bir arıza veya kilit mekanizmasının düzgün kapanmamasıydı. Ayrıca operatör hatası ihtimali de gündeme geldi. Olay sonrası park yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı ve oyuncak geçici olarak kapatıldı. Çocuk ise neyse ki bu olaydan sağ çıkmayı başardı ve daha sonra şunları söyledi. Itu wahananya mulai ini terus sempat 360 kan di tengah permainan 360 mungkin dapat 3 putaran mau putaran ke-4 atau ke-5 waktu di atas di top itu tingginya 15 meter dan kepalanya dijungkir ke bawah itu seatbeltnya kebuka sendiri. Refleks saya pegangan itu sampai waktu pegangan ini penglihatan saya itu udah nggak jelas gitu mas. Soalnya kan ngadepnya kursi ke belakang dan itu ke pontang-panting sudah nggak terlalu jelas. Pokoknya saya pegangan, kalau di video itu pegangan sampai bawah, mungkin itu kepentok besinya yang penahan, itu akhirnya saya jatuh. Bu olay Endonezya'da o dönem gerçekten büyük bir yankı uyandırmıştı. Peki sizin hala bu oyuncağa binmeye cesaretiniz var mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Sıradaki anlatacağım olay ise 2017 yılında Konya'da yaşandı. Evet, bu tür kazalar ülkemizde de yaşanabiliyor. Konya'nın Karaaslan Hadimi Parkı'nda adrenalin kule olarak bilinen yüksek kule tipi bir eğlence aracı aniden yere çakıldı. Bu oyuncak yolcuları yukarı doğru kaldırıp aşağı bırakarak adrenalin yaşatan oldukça popüler ama aynı zamanda riskli bir sistemle çalışıyordu. İçinde yaklaşık olarak 15 ile 17 kişinin bulunduğu oyuncak hareket etmeye başladı ve kısa bir süre sonra oyuncağı taşıyan sistemdeki halatlardan biri aniden koptu. Bu kopma sonucu platform kontrolsüz bir şekilde aşağıya düştü. Neyse ki oyuncak henüz çok yüksek bir noktaya ulaşmamıştı. Yaklaşık birkaç metre yükseklikten gerçekleşen bu düşüş olası büyük bir facianın önüne geçti. Ancak yine de yolcular için oldukça sarsıcı bir an yaşandı. Olayda 10 kişi yaralanırken kazanın en büyük nedeni ise mekanik arıza ve bakım eksikliği olarak değerlendirildi. Özellikle bu tür oyuncaklarda kullanılan halat ve taşıyıcı sistemlerin düzenli kontrol edilmemesi ciddi riskler oluşturabiliyor. 4 Ağustos 2023 tarihinde Çin'in Dalian şehrinde bulunan bir Luna Park'ta ise şöyle bir olay yaşandı. Reverse Bungee olarak bilinen bu oyuncak, içinde 2 kişinin bulunduğu bir kapsülü 2 güçlü çelik kablo yardımıyla aniden yukarı fırlatan bir sistemdir. Yolcular bindikten sonra sistem çalıştırılır ve kapsül saniyeler içinde hızla yükselir. Ancak bu olayda her şey planlandığı gibi gitmedi. Oyuncak henüz hareket halindeyken çelik kablolardan biri aniden koptu.
Kablonun kopmasıyla birlikte kapsül dengesini kaybetti ve yalnızca tek bir kabloya bağlı şekilde havada asılı kaldı. Bu durum kapsülün kontrolsüz şekilde sağa sola savrulmasına neden oldu. İçindeki yolcular metrelerce yüksekte büyük bir korku yaşarken o anlar çevredeki insanlar tarafından kaydedildi. Görevliler ise hemen baş aşağı asılı kalan yolcuları indirmek için dakikalar boyunca uğraştı. Bu oyuncağın içindeki kişiler aslında oldukça şanslıydı. Çünkü eğer havadayken tek bir kablo değil de iki kablo birden kopmuş olsaydı şu anda çok daha farklı trajik bir olaydan bahsediyor olurduk. Neyse ki bu olayda hiç kimseye bir şey olmadı. Ancak kapsülün içinde bulunan kişiler için bu olay oldukça sarsıcı ve travmatik bir deneyim oldu. Peki böyle bir olay sizin başınıza gelseydi bu oyuncağa tekrar biner miydiniz? 2016 yılında Hindistan'ın Chennai şehri yakınlarında bulunan Kishkinta adlı bir Luna Park'ta yeni bir oyuncak test ediliyordu. Disco Dancer adı verilen bu sistem geniş bir platform üzerinde yolcuları döndürerek ve sallayarak adrenalin yaşatan bir eğlence aracıydı. Ancak bu sefer oyuncağın içinde normal ziyaretçiler değil park çalışanları vardı. Yani park çalışanları yapımı yeni biten bu oyuncağa test amaçlı ilk kendileri binmişti. Test amacıyla yaklaşık 20 kişi oyuncağa yerleştirildi ve sistem çalıştırıldı. Oyuncak ilk dakikalarda normal bir şekilde ilerliyordu ancak daha sonra o an yaşandı. Platform dengesini kaybetti ve yaklaşık 5 metre yükseklikten sert bir şekilde aşağı düştü. İçinde bulunan insanlar hiçbir hazırlık yapamadan doğrudan zemine çakıldı. Bu kazada bir kişi hayatını kaybetti, birçok kişi ise yaralandı. Henüz tam olarak kontrol edilmemiş, yani yapımı yeni bitmiş bir oyuncakta park çalışanları neden kendilerini deneme tahtası olarak kullandılar gerçekten saçma bir durum. Sonuçta oyuncağı kimse binmeden boş haliyle de çalıştırabilirlerdi. İçinizden bu söylediğim şekilde düşünüyor olabilirsiniz ama şöyle bir durum var. Luna Park oyuncakları boşken ve doluyken aynı şekilde çalışmaz. Bu yüzden bu tür sistemler gerçek kullanım koşullarını görmek için insan ağırlığıyla test edilir. Çünkü oyuncağın dengesi, motor yükü ve üzerine binen kuvvetler ancak bu şekilde doğru şekilde ölçülebilir. Sıradaki anlatacağım olay ise diğerlerinden biraz daha garip ve farklı bir olay. Çünkü bu sefer ortada bir çarpma, düşme ya da kopma yok. 14 Haziran 2024'te Amerika'nın Portland şehrinde bulunan bir Luna Park'ta Atmosphere adlı dev sarkaç oyuncağında sıra dışı bir arıza meydana geldi. Bu oyuncak yolcuları ileri geri savurup her hamlede daha da yükselten güçlü bir sistemdi. Ancak en üst noktaya ulaştığında olması gerektiği gibi geri dönmedi. Bir anda sistem durdu ve yolcular baş aşağı şekilde havada asılı kaldı. I feel bad for them because all the power shut off on it too right now. This is scary. Alright, update. They're still up there. It's been about 5 minutes, maybe a little bit more. And they've just been hanging up there this whole time. Yukarıda asılı kalan yolcular ve çevredeki insanlar ilk başta bunun kısa süreli bir duraksama olduğunu düşündü. Ancak saniyeler geçtikçe bunun sıradan bir duraksama olmadığı anlaşılmaya başlandı. Bu şekilde baş aşağı pozisyonda kalmak vücut üzerinde ciddi bir baskı oluşturur. Kan dolaşımı değişir, baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı yaşanabilir. Yolcular yaklaşık tam 26 dakika boyunca bu şekilde beklemek zorunda kaldı. Bu süre içinde bazı kişiler panik yaşarken mide bulantısı ve baş dönmesi gibi belirtiler ortaya çıktı. Aşağıda bekleyen kalabalıkta ise giderek artan bir endişe ve huzursuzluk hakim olmaya başladı. Neyse ki ekipler hızlı bir şekilde organize oldu. Yapılan müdahaleler sonucunda sistem yeniden kontrol altına alındı ve oyuncak yavaşça hareket ettirilerek yolcular güvenli bir şekilde indirildi. Bu olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak yaşananlar fiziksel bir kazadan çok zihinsel bir gerilim yarattı. Olayın nedeni ise elektrik kesintisi değil, kontrol mekanizmasında meydana gelen teknik bir kilitlenme olarak düşünülüyor. Bu olay bize şunu gösteriyor. Bazen en büyük korku hız ya da düşüş değil, metrelerce yüksekte çaresiz bir şekilde hareketsiz kalmaktır.
28 Eylül 2019 tarihinde Meksika'nın Mexico City şehrinde bulunan Luna Park'ta bir roller coaster kazası yaşandı. Chimera adı verilen roller coaster parkın en dikkat çeken ve en hızlı oyuncaklarından biriydi. Yüksek hızlara ulaşan bu tren birden fazla dönüş ve viraj içeren karmaşık bir ray sistemine sahipti. O gün yolcular her zamanki gibi koltuklarına oturdu ve tren hareket etmeye başladı. İlk başta her şey normaldi. Tren raylar üzerinde hızla ilerliyor, virajları birbiri ardına geçiyordu. Ancak birkaç saniye sonra kritik bir noktada beklenmedik bir şey oldu. Trenin arka kısmındaki vagonlardan biri raydan çıktı. Bu durum zincirleme bir etki yarattı. Dengesini kaybeden vagon yüksek hızın etkisiyle yana doğru savruldu ve metal yapıya çarptı. İçindeki yolcular ise şiddetli bir şekilde savruldu. Olay o kadar hızlı gerçekleşti ki ne içeridekiler ne de dışarıdakiler durumu anlayabildi. Acil servis ekipleri hızla olay yerine sevk edilirken yaralılara da müdahale edildi. Bu kazada 2 genç hayatını kaybetti, birçok kişi ise yaralandı. Olayın ardından yapılan detaylı incelemeler kazanın sadece basit bir arızadan ibaret olmadığını ortaya çıkardı. Tren rayının sisteminde ciddi bakım eksiklikleri olduğu, bazı parçaların yıprandığı ve gerekli kontrollerin düzenli yapılmadığı belirlendi. Yani bu olay teknik bir arızadan çok ihmalin bir sonucuydu. Kazadan sonra Luna Park geçici olarak kapatıldı ve kısa süre sonra tamamen faaliyetlerini durdurdu. Bu olay roller coaster gibi yüksek hızda çalışan sistemlerde en küçük bir ihmalin bile ne kadar büyük sonuçlara yol açabileceğini açıkça gösterdi. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Eğer bu tür videolar ilginizi çekiyorsa videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Ayrıca içerik fikirlerinizi de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.